Amerika para kazanmanın kolay olduğu bir ülke ama hızlı gelen para hızlı gidiyor. Amerika'da çok fazla dolandırıcı Türk var. Türkiye'de herhangi bir sorun yaşarsanız eşiniz, dostunuz, abin, kardeşin, teyzen, halan, dayın, yan komşun sana yetişir. Amerika'da sana kimse yardımcı olmaz. Amerika'da sen tek başınasın. Bakın biz göçmenlik diyoruz, kurallar diyoruz. Bu abilerimiz ne güzel gününü gün ediyor. Ama sanki emekli sandığı gibi. Herkes böyle bir 60 üstü. Herkese merhabalar dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Uzun senelerdir Amerika'da yaşayan bir insan olarak bu videomda size Amerika'da yaşayan Türklerin, göçmenlerin yaptığı en büyük hatalardan bahsetmek istiyorum. Bu hataları bizler göçmenler kimi zaman paramızla, kimi zaman vaktimizle, kimi zaman da sağlığımızla ödüyoruz. Hatta öyle insanlar biliyorum ki burada yaptığı hatalar yüzünden Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Hazırsanız videoyu çok uzatmadan başlayalım. Bugünkü videomuz için Hollywood sahilindeyiz. Hollywood, Miami Beach'in yaklaşık bir 15-20 kilometre üstünde olan bir sahil. Aslında baktığınız zaman hepsi aynı. Buradan aşağı 15 kilometre inince Miami Beach oluyor ismi. Dostlar, videomuzun ilk maddesi kurallara uymak. Amerika Birleşik Devletleri kurallar ülkesi. Her şeyin bir kuralı, bir yordamı var. Ve bu kurallar uygulanıyor. Biz geldiğimiz ülkelerde bazen kuralların uygulanmadığını görebiliyoruz. Mesela adam trafik cezası yiyor. O ceza için mahkemeye çıkması gerekiyor. Eve mahkeme kağıdı geliyor ve adam hakim karşısına çıkmıyor. Diyor ki ne olacak canım, bir şey olmaz diyor. Alkollü ve uyuşturucu madde altında araç kullanıyor. Diyor ki ben yıllardır bu şekilde araba sürüyorum ve bana hiçbir şey olmadı. Bu saatten sonra da bir şey olmaz diyor. Özellikle Donald Trump yönetimiyle birlikte böyle ufak tefek sicilinizde olan suçlar sizin önünüze çok ağır şekilde çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar çok hafif suçlar değil ama böyle adam öldürme, yaralama, soygun gibi suçlar da değil. Şu anda Donald Trump yönetimiyle birlikte evvelden önünüze çıkmayan bu suçlar artık yeşil kart alırken veya vatandaşlığa başvurduğunuz zaman önünüze çıkmaya başladı. Özellikle Donald Trump yönetiminden sonra göçmenler olarak kurallara ekstra riayet etmemiz gerekiyor. Bakın biz göçmenlik diyoruz, kurallar diyoruz. Bu abilerimiz ne güzel gününü gün ediyor. Ama sanki emekli sandığı gibi. Herkes böyle bir 60 üstü. Dostlar, biz göçmenlerin en büyük sorun yaşadığı ikinci bahsetmek istediğim konu alkol ve madde kullanımı. Türkiye'de videolarda izliyorum, alkol ve madde kullanımı çok yaygınlaşmış. Maalesef ki çocuklarımız, gençlerimiz 12-13 yaşında bu illetlere başlıyorlar. Amerika'da bu ürünler daha ucuz. Hani hep şey vardır ya, işte Türkiye'de ÖTV var, o yüzden alkol çok pahalı. Amerika'da işte bira $1'mış, bilmem ne şarabı $3'mış, $5'mış. O yüzden Amerika çok ucuzmuş. Amerika'ya gelince bazı böyle açıkta kalmış insanlar alkol kullanımına aşırı düşüyorlar. Veya psikolojiniz iyi değilse, ailenizde bir sorun yaşıyorsanız, kız arkadaşınızla ayrıldıysanız veya maddi bir probleminiz varsa alkol ve uyuşturucuya çok fazla düşme oluyor. Bu uyuşturucudan kastım genelde esrarla başlıyorlar. Sonrasında diğer ağır uyuşturuculara doğru gidiyorlar. Bakın buradaki sorun ne biliyor musunuz? Türkiye'de herhangi bir sorun yaşarsanız eşiniz, dostunuz, abin, kardeşin, teyzen, halan, dayın, yan komşun sana yetişir. Amerika'da sana kimse yardımcı olmaz. Amerika'da sen tek başınasın. Belki varsa 2-3 tane dostun, 2-3 tane arkadaşın vardır. Onun dışında kimsen yoktur. O 2-3 tane dostun da yani adamların kendi davası var. Sen şimdi uyuşturucudan, alkolden kendini derbeder etmişsen o adamlar sana ne kadar yardımcı olabilir? Bu sebepten ötürü uyuşturucu madde kullanımını kesinlikle bırakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, zaten uyuşturucu madde çoğu eyalette yasa dışı. Hani bazı eyaletlerde esrar falan yasal olabilir ama gene kullanmanızı önermiyorum. Kendinizi işinize, hedeflerinize odaklayın. Alkolmüş, uyuşturucu maddeymiş, bunları bırakın. Dostlar, üçüncü bahsetmek istediğim para kazanma konusu. Amerika para kazanmanın kolay olduğu bir ülke ama hızlı gelen para hızlı gidiyor. Şu anda asgari ücret Türkiye'de $500 civarında arkadaşlar. Amerika'ya gelince saatli 20, 25, 30 dolarlık bir iş buluyoruz. Ve diyoruz ki ulan ben 2-3 gün çalışsam 30-40 saatte bu Türkiye'de kazandığım aylık maaşı kazanıyorum. Şu paraya bak ya diyoruz.
Tabii hızlı gelen para hızlı gidiyor. Haydan gelen huya gider demek istemiyorum. Çünkü haram para değil. Ama arkadaşlar o parayı kazanırken kolay kazanıyoruz ya, harcarken kolay harcamamamız lazım. Neden? Daha yeni bir kardeşimin başına geldi. Bu kardeşim Amerika'ya yaklaşık 1 sene önce geldi. Kendisi 5-10 kağıt para biriktirmişti. Bu parayı gitmiş böyle güzel bir tatilde yemiş. 5-10 bin doları bir haftada yiyor. Sonrasında arabası sorun çıkarttı. Arabasını tamir ettiremedi. Türkiye'den para istedi. Buradan geldi, kredi çekmeye gitti. Yaşadığı sorunları düşünün. Amerika'da zor günler için her zaman yanınızda bir para olması lazım. Türkiye'de belki kira ödemiyorsunuz. Belki arabanız bozulsa toplu taşıma kullanabilirsiniz. Burada onların hiçbirisi mevcut değil. O yüzden para kazandığınız zaman değerini bilin. Yatırım yapın. Yahu yatırım yapmayı bilmiyor musun? Abicim koy bankanda dursun. Eğer ki para senin hesabında dururken seni gıdıklıyor mu? Harcamanı mı istiyor? O zaman abicim gönder eşine, dostuna, de ki ben bu parayı zor günüm gelmedikçe bana bu parayı gönderme. Mesela dışarıda yemek yiyorsun, 10-15 dolar. Ulan diyorsun ki ben 10-15 doları belki bir saatte kazanıyorum, yarım saatte kazanıyorum. Ama bu sadece işin başlangıcı. Dışarıda bir öğün yemek yiyorsun, sonrasında ikinci öğün yemeye başlıyorsun. Yanında bir kahve alıyorsun, içecek alıyorsun. Bir bakmışsın günde 60, 70, 100 dolar dışarıda yemeğe vermişsin. Amerika'ya maddi sebeplerden dolayı geliyorsan kazandığın paranın değerini bil. Bir gün gelecek o para kuruyacak. Hayatta hiçbir şey sonsuz değildir arkadaşlar. Nehir akarken doldurmasını bilin. Dostlar, Amerika'da yaşayan Türkler, göçmenler olarak arkadaşlık konusunda yediğimiz kazıklardan bir madde eklemek istedim. Bizler Amerika'ya gelince Türklerle arkadaşlık yapmayı tercih ediyoruz. Belki bu bizim kültürümüzle alakalı, belki yetiştirilme tarzımızla alakalı. Amerikalılarla veya Latinlerle arkadaşlık kurabiliyoruz ama bir yere kadar gidiyor. Yani bir yerden sonra aynı kültürü paylaşmadığımız için sorunlar olabiliyor. Peki bu arkadaşlıklarımızı nasıl kuracağız? Nasıl kazık yemeden güveneceğiz? Amerika'da çok fazla dolandırıcı Türk var. Çünkü burada insanlar kuralları bilmiyorlar. Bizim insanımız da diğer kural bilmeyen insanımızı kazıklıyor. Hani hep duymuşsunuzdur. Ben işte falanca Türk restoranında çalıştım. Bana maaşımı vermediler. İşte şu adama para verdim. Bana geri dönüş yapmadı. Birisiyle iş kurduk. Araba aldık. Adam arabayı aldı kaçtı falan. Bunlar hep yaşanan gerçek tecrübeler. Ben de birebir yaşadım. Bizim insanımız birbiriyle kaynaşıyor. Bizim insanımız birbirini bir de güzel kazıklıyor. Benim tavsiyem kendi milletinizle iyi arkadaşlık kurmaya çalışın. Güvenin ve insanları aldatmayın, kandırmayın. Ama şunu da söyleyeceğim. Bu kendi aramızda olabildiğince bu dolandırıcılık, kandırmacılık, işte çalma çırpma işini azaltmak için her zaman kendinizi güvence altına alın. Mesela birisine araba mı satıyorsun? Araba satıyorsun, taksitle araba veriyorsun. Sonuçta hani adamın arabası yok. Sen de bir iyilik yapmak istemişsin. Adama arabanın ruhsatını son ödemeyle birlikte ver. Ve arabayı alan arkadaşım, sen de karşı tarafla bir anlaşma imzala. İmzala. Sadece lafla peynir gemisi yürümez. Veya birisiyle aynı eve mi çıkacaksın? O adamla birlikte kira sözleşmesi imzala. Hani başka birisinin evine çıkıyorsunuzdur, ev arkadaşı olacaksınızdır. Adam şey diyebilir, ya işte beni böyle sözleşmeye eklemesen de olur falan. Peki bu adam kayboldu gitti. Ne yapacaksın? Bütün kiradan sen sorumlusun. Çünkü kontratta senin adın var. Bakın arkadaşlar, karşı tarafa güvenin ama kendinizi de her zaman garantiye alın. Benim yediğim kazıklardan birisi, ben yıllar önce bir kardeşime, bir arkadaşıma borç para verdim. Hatta beraber böyle sözleşme falan yaptık. Hani ben çok akıllıyım ya, dedim böyle sözleşme olursa bu adam bana çakıp gidemez. Öyle olmadı. Adam bildiğin borcu taktı gitti. Bir laf vardır ya, hacı hacıyı Mekke'de, molla mollayı tekkede, it iti dakikada bulurmuş diye. Biz gene kendi birbirimizi buluruz. Bu yüzden sessiz olun. Eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın. Dostlar, videomu izlediniz. Bu anlattıklarım 5-10 senelik tecrübelerimden sonra sizle paylaşmak istediğim maddelerdi. Yani hepsi yenmiş kazıklardan dolayı olan tecrübelerimdir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aşağı güzel bir yorumunuzu eksik etmeyin. Oğuz Fly is out.